Arkadaşlar, bu videomuzda döngüleri işlemeye devam edeceğiz. Bu sefer de while kullanımını göreceğiz arkadaşlar. Yine basit bir program yaparak sadece while'ın üzerine odaklanacağız. Şimdi arkadaşlar, burada 2 line edit'im, 2 butonum ve şurada 4 tane de label'ım var. Sonuçları da şu label'larıma yazdıracağım. Bu line edit'ıma girdiğim sayının faktöriyelini hesaplatacağım arkadaşlar burada. Butonuma tıkladığım zaman. Şu line edit'ime arkadaşlar girdiğim sayında o sayıya kadar olan bütün sayıların toplamını bununla hesaplatacağım. Şimdi programımızı, tasarımımızı yaptık. Programımızı kodlamaya başlayalım. Bunu bir kaydedelim arkadaşlar. Programımızda arkadaşlar yine daha önce yaptığımız gibi bir klasör içinde bütün şeyleri toplayacağız, dosyaları. O şekilde yapacağız. Ben while isminde bir klasör oluşturdum ve bunun içine arayüz diye bunu kaydediyorum. Bunu aşağı indirebiliriz arkadaşlar. Şimdi stüdyoma geliyorum, Visual Studio'ma. Burada arkadaşlar yerel bir klasör aç diyerek while klasörümü seçiyorum. Arayüzüm buraya geldi. Şu dönüştürme kodunu arkadaşlar ben hep bütün klasörlerin içine atıyorum. Dosyalar paylaşıyorum çünkü bazen. Bunun içine de atayım. Şimdi bu kod sayesinde arayüzümüzü UI dosyasından, arayüz dosyasından Python dosyasına dönüştüreceğiz. Bakın burada dosya aç diyerek önce dönüştürme kodumu açıyorum. Şurası arkadaşlar dönüştüreceğim dosyanın ismi, şu kısım arayüz UI, şu da yeni oluşacak Python dosyasının ismi. Bunu kopyalıyorum. Şurada arkadaşlar terminalde terminal gözükmüyorsa buradan açabilirsiniz. Şuradan terminalde kodu yapıştıracağım. Bakın şurada while yazan klasör ismini görmem lazım. Zaten şu anda klasörün üzerinde açıldı. Yapıştırıyorum ve enter dediğim zaman arkadaşlar dönüşüm tamamlandı. Bakalım bakın Python while klasörüne geldim. Burada arayüz py dosyam oluştu. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde kodlamaya geçiyorum. Ben kodlamayı ayrı bir klasörün içinde yapıyorum arkadaşlar. Ayrı bir main dosyasının içinde yapıyorum. Arayüzde ana kodlarımı aynı dosyada tutmuyorum. Bütün seride bu şekilde çalıştık. Yeni bir dosya açıyorum, Python dosyası. Buna boş modül deyip çalıştırıyorum arkadaşlar. Kaydedelim. Bunu main olarak kaydediyorum arkadaşlar. Ana dosyam bu olacak. Yine bunu da şu while klasörüne içine atıyorum. Hepsi aynı dizinde olacak arkadaşlar. Bakın şuradan göstereyim. Şu. Hepsi while'ın içinde. Bu arayüz dosya. Bu arayüz Python dosya. Bu da ana kodları yazacağım dosya. Şimdi şu arayüz Python dosyasını bunun içine import edeceğim arkadaşlar. Yapacağım bu. Evet, main dosyam geldi. Şimdi önce kütüphanelerimi yazıyorum. Bunları çok anlattık arkadaşlar. Sadece hızlıca yazıp geçeceğim. İlk defa bizi izleyen arkadaşlar mutlaka ilk 3 videomu izlesin arkadaşlar. Ondan sonra bu videoları takibe başlasınlar. Burada ihtiyaç duyduğumuz kütüphaneler ekleniyor. Şimdi de arkadaşlar burada da arayüz dosyamı, arayüz olarak isimlendirdiğim dosyayı import ediyorum. Şimdi uygulama için gerekli nesneler oluşturuyorum. Arkadaşlar bu kodlar hep standart zaten. Sadece şurada
arayüz dosyamızı ismini doğru vermemiz gerekiyor. Onun dışında bunlar uygulamaların çalışması için gerekli kodlar. Pencereyi gösteriyorum. Uygulamayı durduruyorum. Şu parantez açıp kapatıyorum. Şimdi çalıştıralım bir acaba tasarımı getirebilmiş miyiz? Evet, bakın o oluşturduğum arayüz dosya, arayüz py dosyası buraya artık import edildi. Nesnelerim geldi. UI nokta diyerek bunların hepsine ulaşabileceğim arkadaşlar. Şimdi ilk yapacağım şu butona tıklama olayını bir tanımlayacağım ve faktörel hesabına başlayacağım. O arada şeyde anlatacağım. Ben bunları isimlendirmiyorum arkadaşlar tasarım anlatmadığım için. Buradan göstereyim. Bakın bu push buton olarak isimlendirmişiz. Yani var olan varsayılan ismi. Bu da line edit. Bunu push buton olarak, bunu da line edit olarak kullanacağım. CS exit kısmını sistem exit en alta atıyorum. Şimdi buraya önce olayı tanımlıyorum. UI nokta push buton eğer push buton click olayı gerçekleşmişse connect diyorum arkadaşlar. Bağlan diyorum. Neye bağlanacak? Bir fonksiyon tanımlayacağım. Factorial diye bir fonksiyon tanımlıyorum arkadaşlar. Factorial fonksiyonuna bağlansın. Şimdi bu altını çizmesi sebebi biz şu anda fonksiyonu oluşturmadık. Bu hizaya define ile factorial fonksiyonunu oluşturuyorum arkadaşlar. Parantez aç kapa yapıp 2 nokta. Şimdi artık biz o butona tıkladığımızda arkadaşlar program gelip şu fonksiyonun altındaki komutları çalıştıracak. Burada yapmak istediğimiz faktörel hesabı sayının arkadaşlar önce girilen kullanıcının girdiği sayıyı almamız gerekiyor. Buraya sayı diye bir değişken tanımlıyorum. Bunu int türünden alacağım. Int'e çevirerek alacağım. Nokta line edit nokta text diyerek kullanıcının girdiği sayıyı alıp sayı değişkeninin içine int türünden aktardım arkadaşlar. Şimdi döngü kısmına gelelim. While döngüsü arkadaşlar aynı for döngüsü gibi kullanılıyor. Tekrar eden işlemler için kullanılıyor. Şimdi benim diyelim kullanıcım 5 sayı girmiş sayı olarak 5'i girmiş olsun. Yapacağım işlem şu arkadaşlar. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 diye gitmem gerekiyor. Bakın burada hem çarpma işlemini değeri sayacı bir arttırarak sürekli yineliyorum. O yüzden bunu kendimiz yaptırmak yerine çünkü çok büyük sayılar da girebilir ve hangi sayı gireceğini de bilmiyoruz. Bunu bir döngüye yaptırmamız gerekiyor. For döngüsünde zaten döngüleri anlatmıştık. Şimdi while'ı nasıl kullanırız? Onu anlatacağız arkadaşlar. Önce bir tane sonuç diye bir değişken oluşturacağım arkadaşlar. Sonuç değişkeni hesaplayacağım sonucu tutacak değişken. Ve bunu 1 ile başlatacağım. Başlangıç değeri 1 olacak. 1 olmasının sebebi her gelen yeni sayıyı, sayaçtan gelen sayıyı bununla çarptıracağım arkadaşlar. Buna dikkat edin. 0 yapmayın. 0 yaparsanız 0 yutan eleman olduğu için bütün sayıları sonucu 0'a dönüşecektir. Şimdi burada while diyorum arkadaşlar. While'ın birinci kullanımını yapacağız. While şimdi burada şartı belirleyeceğim arkadaşlar. Sayı diye bir değişkenim var. Oraya kadar gitmem lazım. Bir tane de sayacım olması lazım. Sayacım sayıdan küçükse bu işlemleri yap diyeceğim. Bakın sayaçta hani biz for'da i olarak in diyorduk ya o i arkadaşlar burada sayaç. Sayacı da arkadaşlar istediğim sayıdan başlatabilirim ama yine birden başlatacağım. Çünkü sayacı birden sıfırdan başlatırsak sıfırla da çarptırmak zorunda kalırız. Şimdi diyorum ki sayaç küçük eşittir sayıysa
Şimdi arkadaşlar burada şartım şu. Sayacım 1'di. Diyelim ki kullanıcı 5 girdi. Sayacım sayıdan küçük ve eşit olduğu sürece şu aşağıdaki komutları yap diyorum. Aşağı iniyorum. Ne yapmasını istiyorum? Sonuç eşittir. Sonuç çarpı sayaç diyorum arkadaşlar. Şimdi sonuç 1'di. Sayacım da 1'di. Bakın burada 1 ile 1'i çarptı. Sonucun içine attı. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada diyorum ki sayaç eşittir sayaç artı 1. Sayaç 1 artsın dedim. Bakın. Şimdi sonucum 1'di arkadaşlar. Sayaçla sonucu 1 çarpı 1 yaptı. 1'e attı. Daha sonra sayaç 2 oldu. Yukarı çıktı. Sayaç hala sayıdan küçük mü? Küçük. Geldi. Yine bu sefer 1 ile 2'yi çarpıp tekrar sonucun içine attı. 2 oldu. Tekrar 1 arttı. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 5'te de aynısını yaptı. 6 olduğunda artık döngü bu şuradaki komutları yerine getirmiyor. Yani şu şart doğru olduğu sürece arkadaşlar buradaki komutlar çalışacak. Bu şart doğru olmadığı sürece buraya girmeyecek. Döngüye girmeyecek. Sonucu 1 yapmamızın sebebi şu çarptırma işlemiydi. 0 yapmış olsaydık çarpım 0'a dönerdi. Sayıcı da 1'den başlatmamızın sebebi buydu. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela 0 da girebilir kullanıcı. 0 faktöriyel 1'dir. Bunu bir if ile kontrol ettirebiliriz. Yani şuraya if sayı eşittir 0 sa ekrana 1 yazdır diyebiliriz. Değilse hesapla diyebiliriz. Hatta şöyle yapalım. If onu da yazalım. Sayı eşit 0 sa ki burada sıfırdan küçük de olma durumu var. Yani bunu sonra yapalım arkadaşlar ya. Bu çok detaya girmeyelim. Döngünün amacını, yani döngüyü anlatacağız bu videoda. Amacımızdan sapmayalım. Şöyle yapalım. Yani sayının sıfırdan küçük olma durumu var. Çok yüksek sayı girersek de hata verir. Hesaplamayı yapamaz. Veya metinle girebilir. Bunlarla ilgili hata kontrolleriyle ilgili bir videoyu bundan sonra çekeceğim. Onu takip edin. Bir çalıştıralım arkadaşlar burayı. Mesela buraya 6 girdik. Tabii sonucu yazdırmadık. Çalıştıracağız ama sonucu yazdırmadık. Şimdi sonuç eşittir. Sonuç çarpı sayaç dedik. Sayaçları arttırdık, çarptırdık. Bakın döngünün dışına çıkmam lazım. Dışında yazdırmam lazım. Yani her yaptığım işlemi görmek istiyorsam döngünün içinde yazdırırım. Şurada. Eğer sadece sonucu görmek istiyorsam şurada döngünün dışına çıkmam lazım. Ama buraya dikkat ediyorum. Fonksiyonun içinde kalmam lazım. Sonuç label'ıma bakıyorum. Bu label 2'ymiş. Diyorum ki label ui nokta label 2 nokta set text diyorum arkadaşlar. Yazdırırken sonucu string'e çevirerek yazdırıyorum. Şöyle çalıştıralım bir. Mesela 5 girelim. Faktöriyel hesapla 120'yi verdi arkadaşlar. 3 faktöriyel diyelim. 6'yı hesapladı. Tabii bu çok büyük bir sayı girdiğimizde bu hata verir arkadaşlar. Şu label'ı biraz büyütmemiz lazım. Çok fazla girdiğimizde hesaplayamayacaktır. Hata verecektir. Bunu unutmayalım. Eksi sayı girebiliriz. O zaman görmez. Sıfırda 1 vermesi gerekiyor. Şu an onu belirlemediğimiz için hata yapacaktır. Görmeyecektir. Döngüye hiç girmez. Metin girebilirler. Yani bunlarla ilgili bir hata kontrolü yaptıralım bir sonraki videomuzda. Şimdi her ihtimalde yazdırmış olsaydık da bir list olsaydı onu da arkadaşlar döngünün içinde yazdırırdık. Şurada yazdırsaydım da her işlemden sonra sonucu bir görürdük. Yani 2, 6, 24 diye bütün sonuçları tek tek görürdük. Şimdi arkadaşlar ikincisini farklı bir yöntemle yapacağım. Sonsuz döngü kullanacağız. Yine while'ın başka bir kullanımı. İkincisinde de şuradan sayı alacağım. O sayıya kadar olan toplamları bulacağım arkadaşlar. Bakıyorum bu lineedit 2. Bu da push button 2. Şimdi kodlara geliyorum. Önce şunu kopyaladım. Push button 2 için şuraya arkadaşlar sadece 2 yapıp toplam diyelim.
Push butonu ikiye tıklandığında toplam fonksiyonu çalıştır diyorum. Bakın şu define'ın tam hizasına gelmem gerekiyor. Şuraya. Define toplam diyorum arkadaşlar. Burada da yine arkadaşlar bana bir tane sayı lazım. Sayı bu sefer lineadded 2'den genini alacak. Evet. Bir tane yine sonuç değişkenim lazım. Yalnız bu sefer sonucu 0 yapacağım arkadaşlar. Çünkü toplamada da 0 etkisiz elemandı. Çarpmada 1 etkisiz elemandı. Deminki uygulamada çarptırdığımız için 1 yaptık. Burada da 0 etkisiz elemandır. O yüzden sonucu etkilememesi için sonucu 0 yapıyorum. Yine bir sayaç kullanmam lazım arkadaşlar. Sayacı eşittir. Burada yine birden başlatıyorum. Çünkü 0'la toplasak da bir anlamı kalmaz. Olmaz. Şimdi while'a giriyorum. Bakın bu sefer while'da true diyorum arkadaşlar. Yani while true dediğim zaman yani sonsuz bir döngüdür. Bunun içinde bir şart belirir. Break demediğim sürece bu sonsuz döngüye girer. Program zaten eğer bir şart belirlemezseniz çıkmazsanız da hata verecektir. İşlemcinizi çok fazla ısıtacaktır. Şimdi buraya yapmam gereken şu arkadaşlar. Sonucu sayacı sonuca toplatacağım arkadaşlar. Bakın. Sonuç eşittir. Çünkü arttıracağım değer yine sayaç olacak. Sayaç artı sonuç diyeceğim. Yani sonucun üzerinde yine toplama yaptırıyorum. Bir önceki uygulamada sonucun üzerinde çarpma yapıyorduk. Bu sefer de gelen her sayıyı sonuçla topla ve sonucun üzerine de tut. Verileri orada tutuyorum. Toplattım. 1 ile 0'ı toplattık. Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız şey basit. Şeyi bir kontrol edeceğiz. If diyeceğim. Sonuç sayaç eşit kullanıcının girdiği sayı olmuşsa. Mesela kullanıcı 5 girdi. Burada 5'i toplattım. İşim bitti. Artık çıkmam lazım. Bakın sonsuz döngü açtığım için arkadaşlar burada break diyorum ve çıkıyorum. Değilse o zaman while'ın içinde kalıyorum. Bakın şunun içinde kalıyorum ama if'in içine girmiyorum. Buraya dikkat edin. Değilse sayacımı arttıracağım arkadaşlar. Sayaç eşittir. Sayaç artı 1 diyeceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki mantığı anlayalım. Bakın sonuç 0'dı. Sayacım 1'den başladı. Topladı. Baktı adamın girdiği sayıya ulaşmış mı? Sayaç ulaşmamış. O zaman sayacı 1 arttır. Tekrar dene. Tekrar topladı. 2 olmuştu. Topladı. Baktı 2 olmuş mu? Çık. Değilse tekrar dene diyerek kullanıcının girdiği sayıya kadar işlemi tekrar ettirdik. Sonucumuzu yazdıracağız. Şimdi işlemimiz bitti. Yine burada while'ın arkadaşlar dışına çıkarak yazdıracağım. Çünkü burada define toplamının içinde ancak while'ın dışında kalacağız ya da aynı hizada kalacağız yani. While'ın hizasına girmeyeceğiz. Şuraya girmeyeceğiz arkadaşlar. Girersek her yaptığı işlemi yazdırır. Buna dikkat edin. Şimdi burada UI nokta label'ımızı da kontrol edelim. 4 label 4'e yazdırıyorum. Level 4 nokta setText diyorum arkadaşlar. Yine string'e çevirerek sonucu yazdırıyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. Bir de bunu deneyelim. Mesela 5 diyelim. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı. Evet. 2, 3, 6, 10, 15. 3 diyelim. 6'yı veriyor. 150 diyelim. Bakın toplamları veriyor. Birisinde sonsuz döngü kullanarak yaptık arkadaşlar. Birisinde de döngüyü şartla belirterek yaptık. While'ı kullanmış olduk.